Normal taksiler var. Normal taksiler ama dolandırıcı. Çalışmıyor istasyon. İstasyon var gözüküyor ama yok gibi şeyler gör. Bu da Ali ile Nino heykeli. Astronomik saat kulesi var. İçinden tutup ısırık alıyorsunuz bir. Daha sonra içindeki böyle bir ön ekranı var. İşte o zaman da güçlü bir isim ortaya çıkıyor. Aslan Abajitse ile buradan sonra zaten istediğiniz gibi istasyon bulabilirsiniz. Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi Karadeniz seyahat serüvenimizin diğer bir rotası Batum'a, Gürcistan'ın Acara-Özark bölgesindeki Batum şehrine doğru yol alıyoruz. Rize'nin Fındıklı ilçesinden şarjımızı %93'e çıkardık ve yolculuğumuz devam ediyor. Karadeniz aynı deniz, kıyılar değişse de aynı rüzgar dolaşır dağların eteğinde. Trabzon'dan Batum'a uzanırken yollar mavi yeşile bağlar, sessiz hatıralar. Sınırın bu tarafı Sarp bölgesi, Türkiye tarafı. Gürcü tarafı ise Sarpi bölgesi. Bura bir gecede bölünüyor ve ardından işte aynı ailenin bir kısmı Sarp'ta, bir kısmı Sarpi'de kalıyor. Sovyetler döneminde de iyice aradaki duvarlar büyüyor. Duvarlardan kastım soyut duvarlar. Yani Sovyetlerden sonra iki taraf arasındaki iletişim kesiliyor. Bağlantı iyice kesiliyor. Hatta izlediğim bir videoda bu konuyla ilgili şarkı söyleyerek birbirleriyle iletişim kurarlardı iki taraf diye anlatmıştı. Sarp sınır kapısından geçerken nelere dikkat etmeniz lazım? Bununla ilgili ayrı bir içerik bu videodan önce yüklemiş olacağım. Yukarıdan linkine erişebileceksiniz. Evet, Sarp'ı geçtik. Şimdi merkeze doğru ilerliyoruz. Ve bir Tesla da soldan geçiyor. Gürcistan plaka. Türkiye'de Turkcell'le anlaşmalı Tesla. Şu an Gürcistan'da giriş yaptık. Batum'dayız ve şebekemiz gitti. Ekranda da artık hazır şablon harita falan var. Navigasyon özelliklerini kullandırtmıyor. Aynen. Bir yere işaretledim, rastgele git dedim. Rota hesaplanıyor diyor. Dönüyor, takılıyor. Bu taraf için konuşayım. Gürcistan'a geliyorsanız çevrim dışı haritalar telefonunuza indirmeniz lazım veya işte telefonunuzun şebekesini açmanız lazım. Şimdilik zaten ana yolu takip ediyoruz merkeze inmek için. Sınırdan çıktıktan sonra şöyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Dolmuşlar oluyor. Onun haricinde Uber benzeri Bolt denilen bir sistem var burada. Uber yok ama Bolt var. Bolt'tan araç çağırabilirsiniz. Ki geçen geldiğimde ben Bolt kullanmıştım. Çok pratik olduğunu söyleyebilirim. Normal taksiler var. Normal taksiler ama dolandırıcı. Diyorum bir fiyattan açıyorlar ağızlarını. Gitgide değiştiriyorlar sizi ikna edene kadar. Ama bu fiyatların en ucuzu bile ederinin kaç katı. O yüzden en mantıklı tercih ya dolmuş kullanabilirsiniz. Sizin için sorun değilse, uygun olsun diyorsanız. Ya da Bolt kullanabilirsiniz. Arkadaşım da sorduğu soruyu söyleyeyim. Niye böyle ayrı bir bölgesi var dedi. Gürcistan'ın Acara-Özark bölgesindeyiz şu an. Osmanlı döneminde bura ayrılırken şöyle bir şart koşuldu. Çok fazla Müslüman olduğu için. Buranın özerk bir yapıda yönetilmesi talep edildi anlaşma için. O yüzden de burası Batum, Acara-Özark bölgesinde. Burada çok fazla Müslüman var, Ortodoks var, birçok farklı etnik köken, din bir arada. Zaten Türkiye'den de daha sonra göçen çok oldu. Bir tarafta deniz sonsuza yürürken, ne kadar farklı görünse kıyılar bazen. Burası da Batum Havaalanı. Aslında Tesla'lı ile iletişim kurabilse ilginç olabilir böyle. Öndekini tanıyıp buradan ekrana ID'si yansıyacak. Mesela mesaj yazabileceğiz. Selam, ne yapıyorsun? Sağa çek. Dikkat. Nereden şarj edeceğiz baba? Gamar joba me gobaro Moge salmebi Zahva ertiya da çeverik Zebi çertiya Tada bu ne baertat Vakau şireps Kalcak ven simgeras Miyakeses Batumi'dan Trabzon'amde Nateli gizah Megobroba droze
Arabayı park ettik ama nereye park ettik? Tabii ki o güzel bayrağımızın karşısına, elçiliğimizin önüne boş bulduğumuz bir park yerine park ettik. Karadeniz aynı deniz, isimler değişse de aynı gökyüzü durur. Şimdi isterseniz biraz Batum'un tarihinden bahsedelim. Bugün Batum'a baktığımız zaman aklımıza geniş bulvarlar, kasinolar, gökdelenler, Karadeniz sahili ve bu şatafatlı bir alan geliyor. Aynı zamanda bizim gibi Türkiye'den gelen günübirlikçiler geliyor. Ancak Batum'un tarihi bundan çok daha eski ve derin aslında. Buna da değinmemiz bence gerekiyor. Biraz da bunun hakkında konuşalım isterseniz. Şimdi burası sadece Gürcistan'ın turistik şehirlerinden biri değil. Osmanlı, Rusya, Sovyetler, Türkiye ve modern Gürcistan arasında da defalarca el değiştiriyor. Karadeniz'in de en stratejik liman şehirlerinden birisi. Bu da buranın önemini aslında geçmişten bugüne kadar arttıran öğelerden bir tanesi. Batum uzun yıllar Osmanlı etkisinde kalıyor. Ancak bu 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra bölge Rus İmparatorluğu'na geçiyor. Tabii bundan sonra Batum liman sayesinde bayağı bir ticaret merkezi haline geliyor. Karadeniz'e açılan bu liman Kafkasya'nın da dünyaya bağlandığı kapılardan bir tanesi oluyor. Ama Batum'un Türkiye ile bugünkü sınırı hikayesi asıl olarak 1921'deki Kars Anlaşması ile şekilleniyor. Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye ile Sovyetler arasında Kars Anlaşması yapılıyor ve bu anlaşmayla Türkiye Kars, Ardahan ve Artvin'i alıyor. Lakin Batum ve çevresi Sovyet Gürcistan'a bırakılmasını kabul ediyoruz. Sovyetler de 1921'de Acar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Merkezi de Batum oluyor. Sovyet döneminde Batum artık bir sınır şehri. Türkiye'ye de çok yakın ama Soğuk Savaş şartlarında siyasi olarak da çok uzak. Bir tarafta NATO üyesi Türkiye var, diğer tarafta da Sovyetler Birliği var. Yani Batum Türkiye'den bakınca hemen yanı başımızda ama aynı zamanda kapalı bir dünyanın da parçası. 1991'de Sovyetler dağıldıktan sonra Gürcistan bağımsız oluyor. O zaman da güçlü bir isim ortaya çıkıyor. Aslan Abajitse. Abajitse Acara'yı 1990'lardan 2004'e kadar neredeyse kendi bölgesi gibi yönetiyor. Resmen Gürcistan'a bağlı ama pratikte Batum'da Tiflis'ten bağımsız davranan ayrı bir güç merkezi oluşturuyor. Kendi güvenlik yapısı, kendi siyasi ağı ve Moskova ile yakın ilişkileri bulunuyor. Sonra 2003'te Gürcistan'da Gül devrimi yaşanıyor. Eduard Şevartnadzade dönemi bitiyor. Yerine genç ve Batı yanlısı lider Mihail Saakashvili geliyor. Saakashvili'nin de hedefi açık. Gürcistan'daki dağınık merkezleri toplamak ve ülkeyi tek bir güç haline getirmek ve tek merkezden yönetmek. Bu hedefin ilk büyük sınavı da Batum oluyor. 2004'te Saakashvili Acara'ya girmek istediğinde Abajitse'ye bağlı yerel polisler, paramiliter güçler onu bölgeye sokmuyorlar. Olay krize açık bir çatışma noktasına kadar geliyor. Hatta dönemin haberlerinde iki tarafın güç kullanma ihtimalinin gerçek bir risk ihtimalini ortaya çıkardığı belirtiliyor. Batum sokaklarında da Abajitse karşıtı protestolar başlıyor. Tiflis yönetimi baskıyı arttırıyor. Abajitse ise direnmeye çalışıyor ama halk desteği zayıflıyor. Bu sırada Türkiye'den de destek bekliyor. Lakin Türkiye'den beklediği desteği de alamıyor. Ve 2004 Mayıs ayında Abajitse görevden ayrılıyor ve Moskova'ya gidiyor. Saakashvili ise Batum'a girerek merkezi hükümetin Acara üzerindeki kontrolünü yeniden kuruyor. Bu olay da Gürcistan açısından Gül devriminin Batum'daki devamı gibi olarak yorumlanıyor. Yani bugün aslında sahilinde yürüdüğümüz, Türkiye'den kimlikle geçip gezdiğimiz Batum'un arkasında aslında çok katmanlı bir tarih var. Bir dönem Osmanlı toprağı, sonra Rus İmparatorluğu'nun Karadeniz limanı, 1921'de Kars Anlaşması'yla Sovyet Gürcistan'a bırakılıyor. Sovyet döneminde Özerk Acara'nın merkezi oluyor. 1990'larda Abajitse'nin neredeyse yarı bağımsız yönetimine sahne oluyor. 2004'te de Saakashvili'nin müdahalesiyle yeniden Tiflis'e bağlanıyor. Bugünkü Batum'u ilginç yapan şey de tam olarak bu aslında. Burası sadece modern bir turizm şehri değil, Türkiye sınırında Osmanlı geçmişi, Sovyet mirası, Gürcü kimliği ve Karadeniz ticaretinin iç içe geçtiği özel bir şehir. O yüzden Batum'da gezerken sadece binalara, sahile, ışıklara değil bu şehrin arkasındaki tarihe de biraz bakmak gerekiyor. Çünkü Batum Karadeniz kıyısında küçük gibi görünen ama geçmişiyle büyük devletlerin izini taşıyan bir şehir. Buradaki önemli detaylardan birisi de şu: Abajitse Moskova yanlısı Rusçu bir kafadayken Saakashvili ise ülkeye Avrupa yanlısı bir bakışla geliyor. Şu anda da Gürcistan Avrupa Birliği'ne girmek isteyen, NATO'ya katılmak isteyen ülkelerden bir tanesi bu bloktaki.
ve Avrupa sempatizanı. Hatta biraz sonra göreceğiz. Avrupa Meydanı'na gideceğiz. Doğal olarak da burada bazı yerlerde Ukrayna bayrakları da görebiliyorsunuz. Sahilde de böyle spor yapabileceğiniz bir alan yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Aletler gayet yeni ve güzel duruyor. Böyle bir kule var. Bu kulenin ismi de Alfabe Kulesi. Olayı da şu. Gürcülerin kendine has alfabelerinin DNA sarmalı şeklinde dizilmiş hali. Kültürle genlerimiz bir, alfabemiz bir anlamına geliyor ve UNESCO tarafından da korunan diller arasında. Ali ile Nino heykeli. Bu heykelin olayı da şu, 2 tane metal insan figürü var. Bunlar yavaşça birbirine yaklaşıyorlar. Tam böyle birleşik gibi oluyorlar ama birbirlerinin içinden geçiyorlar. Şu an herhalde restorasyonda, heykeller hareket etmiyor. Genelde bu heykeli ya denizin ortasında sanıyorlar ya da devasa büyük sanıyorlar ama ne o kadar büyük ne de denizin ortasında, sahilde bulunuyor. Bu da Avrupa Meydanı'ndaki astronomik saat kulesi. Burada güneş, ay ve gezegenin hareketlerini görebiliyorsunuz. Bu saat güneşin, ayın, burçların, gezegenlerin konumunu gösteriyor. Üzerinde de böyle altın detaylar var, yanında heykeller var. Şimdi bu Avrupa Meydanı'nın ortasında da Medea heykeli var. Medea heykeli de Gürcistan'ın çok eski dönemlerine gönderme yapıyor. Elindeki altın posta mitolojide geçen efsane bir hazineyi temsil ediyor. Avrupa Meydanı'nın yine biraz aşağısında 2-3 dakikalık yürüme mesafesinde tiyatro binası ve tiyatro binasının hizasında da Poseidon heykeli var. Buna da Neptün Fontaine diyorlar. Neptün çeşmesi hatta. Altın heykel deniz tanrısı Neptün'ü temsil ediyor. Zaten Batum'da Karadeniz kıyısında bir liman şehri olduğu için denizle bağlantılı bir sembol yapmışlar. İtalya'daki Bologna'daki ünlü Neptün heykelinden de esinleniyor bu. Bunun arkasında da tiyatro binası var. Sovyet geçmişiyle Avrupa mimarisinin karıştığı enteresan bir şehir havası da yine burada var. Bu da tiyatro binasının öteki tarafından görüntüsü. Bu bina önce bir teknoloji üniversitesi olarak planlanıyor ama sonra farklı amaçlarla kullanılıyor. Şimdi de daha çok şehir simgesi gibi kullanılıyor. Zaten alışık olunmayan bir tasarım var. Binanın ortasında dönme dolap var. Ve bu dönme dolapta çalışıyormuş. Sovyet dedik, Avrupa dedik. Bu da buraya katılmış bir cyberpunk havası olmuş. Sahilin ilerisinde de biraz daha yürüyünce Argo teleferik var. Bu teleferikle de şehrin üstünden seyahat ederek karşı tepelere gidebiliyorsunuz ama biz bunu yapmayacağız. Uygulamada ben Plugshare baktım. Voltron göstermiyor. Plugshare'de istasyonları görebiliyorsunuz ama çok güven vermiyorlar açık konuşmam gerekirse. Yorumlara biraz baktığımda bazılarının işte çalışmıyor istasyon. İstasyon var gözüküyor ama yok gibi şeyler gördüm. Ancak şu an işte gördüğüm istasyonlardan birine özellikle geldim ve size de göstermek istiyorum. Sokağa böyle şarj istasyonu kurmuşlar ve sokağa aracınızı park ettiğinizde buradan şarj edebiliyorsunuz. Buradaki istasyonlar sanırım AC istasyon. Aynen burada AC istasyon. Şöyle takabilirsiniz şarja. Ve şöyle bir ön ekranı var. Yani bizdeki dijitallerden sonra tabii bu çok basit kaçmış ama önemli olan tabii kaçla beslediği. Şurada da RFID alanı var. Önemli olan kaçla beslediği ve ne kadar iş gördüğü. Sonuçta elektrik elektriktir. E-Space diye bir markanın şarj istasyonunun birçok yerde olduğunu gördüm ve uygulamasını indirdim. Ancak onda da şöyle bir sorun yaşıyorsunuz. SMS ile sizin üyeliğinizi onaylama yapıyor ama sıkıntı şurada. Siz Türkiye numaranızı girdiğinizde SMS failed hatası alıyorsunuz ve üyeliğinizi onaylayamadığınız için uygulamaya giremiyorsunuz. Bu yüzden de eğer şarj istasyonunun üzerinde kredi kartlarınızı kullanabileceğiniz post cihazı tarzı bir şey yoksa uygulama üzerinden bağlantı kuramadığınız için ödeme yapamayacaksınız, aracınızı bağlayamayacaksınız. Orada istasyon olması da sizin işinize yaramayacak. Bu bilgiyi de size vereyim ama şöyle bir şey yaptım ben. Rize'de, Fındıklı'da aracı şarja taktım ve %93'le oradan çıktım. Yaklaşık %75'le Batum'a varmış oldum, merkeze. Burada park ettim. Biraz daha gezip gideceğim. Türkiye sınırlarını geçtikten sonra da tekrar şarj edeceğim. Tabii şey için bu hani ileride Batum'a geleyim, buradan Tiflis'e devam edeyim tarzı bir plan yapacak olursanız iş biraz değişir. Daha detaylı bir planlama yapmak lazım. Ben şimdi ayaküstü gelip gideceğim için çok detaya kendi çapımda girmedim ama böyle bir şarj şeyi var. Elektrikli arabalar var, Tesla'lar var. Gürcü plaka Tesla çok gördüm. Yani doğal olarak şarj istasyonları var ama keşfedilmeyi bekliyorlar. Tabii bizim Karadeniz bölgesinden tutun benim yaşadığım Ankara'ya kadar buralardaki kadar gelişmiş ve
yoğun şarj altyapısı görmedim. Yine de doğru planlamayla bence bir sıkıntı çıkmayacaktır. Yerel mutfağı inceleyerek başlayalım isterseniz. Size şunu göstereyim. Şöyle bir mineralli suları varmış. Bakalım tadı nasıl. Georgian Natural Mineral Water. Water. Oh, that's bloody. Bu geleneksel yemeklerden haçapuri diye geçiyor. Bunun iki versiyonu var. Birisi bizdeki açık pide gibi, birisi de böyle. Bunu da erimiş peynirle, işte çiğ yumurtayla, tereyağıyla yapıyorlar. Yumurtayla tereyağı karıştırılıyor. Kenardaki hamurları da koparıp içine banarak normalde açık versiyonda yiyorsunuz. Oldukça doyurucu bir lezzet. Bu da kinkali oluyor arkadaşlar. Gürcü mutfağının en ünlü yemeklerinden biri. Mantıya benziyor ama aslında daha büyük ve sulu bir versiyon diyebiliriz. Bunun içinde de kıyma oluyor. Dikkat edeceğiniz nokta şu. Bu kıymalar dana eti olabiliyor, dana domuz karışımı olabiliyor, domuz eti olabiliyor. Alacağınız zaman tercihinize göre bunu özellikle belirtip sormanızda fayda var. Soğan, baharat, et suyu bulunuyor bunda. Bunu yerken de içindeki et suyu sıcak, göreceğiniz gibi duman çıkıyor. Bunu yerken de tepesinden tutup ısırık alıyorsunuz bir. Daha sonra içindeki sıvıyı içiyorsunuz, et suyunu. Ardından yemeye devam ediyorsunuz. Kimisi bu sap kısmını yemiyor. Yiyebilirsiniz. Tercih meselesi. Bunun da işte etlisi var, peynirlisi var, mantarlısı var, patateslisi var. Diğeri biraz daha bizdeki şeye benziyor. Bazlamaya benziyor. Güzel bir peynirle yapsanız aynı tadı yakalarsınız. Ama bu biraz daha orijinal bir ürün. Yemek fiyatlarını aşağı yukarı gösterdim. Güzel bir mekandı bir de gittiğimiz. Belki daha ucuz yerler de bulabilirsiniz. Kahve içinde şöyle, alacağınız kahveye göre 7 ile 10-11 lira arasında fiyat değişebilir. O da yani bizim ülkemizden uyguna geliyor kahve fiyatı baktığımızda. Şimdi şehrin sokaklarını gezdiğinizde bir tarafta Sovyetlerden kalma, yoksul, dev bloklar, yıpranmış ve o kültürel esintiler. Şehrin öteki tarafında ise yeni Avrupalılaşma akımını hissediyorsunuz. Yine dev bloklar, dev gökdelenler ama daha modern mimari olmaya çalışan. Bunun beraberinde turistik bir yapılanma var. Lakin şöyle bir şey var. Şehrin bir tarafı yoksul, diğer tarafı ise suni bir zenginlik yaratılmış durumda. Güzel bir yer ama ben burada şeyi sevmedim. Yani mesela sahil bölgesine toplanmış tüm turistik alan ve şey gibi. Hadi her şeyi koyalım, oldu bitti gibi bir ahenk, bir estetik bütünlük yok. Ve bunun beraberinde şey yani böyle şehir kurma oyunu oynuyorsunuz da şifre yazmışsınız, size tüm binalar açılmış, hepsine tek bir düzleme yerleştirmişsiniz gibi. O yüzden bir de yeni yapılanmada o kültürel kokuyu da almadığım için o bakımdan eleştirebilirim ama güzel bir yer. Yani fırsatınız varsa tabii ki ziyaret etmenizde fayda var. Tiflis daha güzel diyorlar, daha kültürel diyorlar. Bir gün belki biz orayı da görürüz, belki size de aktarırız. Burası otobüs durağı. Gürcüce de aynı Elfçe'ye benziyor. İlginç bir alfabe. %30 bir Türk'le karşılaşıyorsunuz yani. 100 kişinin 30'u Türk. Yolda geçerken birine çarpacak gibi oluyorsunuz. Pardon diyorsun, yok kardeşim önemli değil diyor filan, böyle garip bir durum var. Yani yurt dışında gibi değilsiniz. Bu şehirde Modelye, Uniper hiç görmedik. Sadece biz vardık. Legacy kasa vardı, Model S vardı. Model X de görmedik hiç. Elektrikli fena değil. Dikkatimizi çeken nokta şey oldu ama daha çok. Özellikle Gürcü plakaların %70'inin ya ön ya arka tamponu göçük. Çökmüş. Tabii agresif de sürüyorlar. Biz ilk defa 10 hız limiti görüyoruz. Sanırım yayalarla kapışacağız. Vallahi koşsam geçerim. Karadeniz, isimler değişse de aynı gökyüzü durur mavinin üzerinde. Ufuklar çağırırken yeni hikayelere, yolculuklar dönüşür güzel hatıralara. Yeşilin gücüyle mavinin izinde sessizce ilerleriz yarının peşinde. Trabzon'dan Batum'a uzanan bu serüven, bir deniz, bir doğa, bir dostluk hikayesi zaten.
Rize Fındıklı'da aracı %93 şarj ettim. Daha sonra geldim Sarp'tan geçiş yaptım. Batum'a indim. Batum merkezde Türkiye Büyükelçiliği'nin o tarafta arabayı park ettim. Daha sonra her şeyimi yaya hallettim. Ve geze geze şehir içinden geri geldim. Şu an Sarp'tan Türk tarafına geçtim ve şarj durumumu size göstereyim. Ben söyleyeyim size. Tam %70. Kilometre olarak da 291 kilometre diyor. Yani bu şarj yüzdesiyle buradan sonra zaten istediğiniz gibi istasyon bulabilirsiniz. Bu da yine elektrikliyle karşıya geçip dönmeyi planlayanlar için bir fikir yaratır. Sizlere güzel bir deneyim videosu aktarmak istedik. Umarız hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyerek buradan size güle güle diyorum ve ülkeme geri dönüyorum.